Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Kaptan Tsubasa'yı yapacağız. Kendine has saçıyla, çok sevdiği futbol topuyla ve 10 numaralı formasıyla o tam bir efsane. Kaptan Tsubasa'yı tamamen kendim istediğim için yaptım. Yani neredeyse tamamen. Ama neyse. Hadi figürümüzü yapmaya başlayalım. Öncelikle Tsubasa'yı izleyip biraz gaza gelelim, öyle değil mi? Çok iyi vuruyor abi. Sonra da 3 açıdan resimlerini çizelim. Ön, yan, arka. Çalışma masamızı ayarlayalım. Bakır telimizi kesip gövde ve ayakları için şekil verelim. Sonra tekrar kesip kollarını oluşturalım. İskeleti çizimimiz üzerinden kontrol edelim. Elimize aldığımız alüminyum folyoyla futbol topunu, figürün başını ve gövdesini kaplayalım. Sonra da elimize aldığımız polimer kille bunların hepsini kaplayalım. Futbol topunu figürün eline tutturduktan sonra şeklimiz artık fırına gitmeye hazır. İskeletimiz fırından geldi. Şimdi kafasını polimer kille kaplayalım. Ve oluşan izleri kaybedelim. Çenesini düzeltelim. Burun için parça ekleyip iyice yapıştıralım. Belirginleştirelim. Yanaklar için parçalar ekleyip yapıştıralım. Ağzı kesip içini boşaltalım. Oluşan izleri kaybedelim. Ağzının alt tarafına dilini, üst tarafına ise dişlerini yapıştıralım. Gözlerini belirginleştirelim. Kaşlarını yapıştırıp şeklini verelim. Figürümüzün kulakları birkaç küçük işlem sonrasında hazır. Kulakları kafasına koyup ikisinin de iyice yapışmasını sağlayalım. Uzun favorileri için kulaklarının önüne parçalar ekleyip iyice oturtalım. Şimdi saçlarını yapmaya başladık. Uzunlamasına üçgen kestiğimiz parçaları diklemesine de üçgen yapıyoruz. Sonra elimize küçük bir laylon parçası alıyoruz. Bunu saçın üzerine koyup modelleme aletimizle tarıyoruz. Böylelikle daha yumuşak hatlar oluşturuyoruz. Bu saçlardan bir sürü yapıp istediğimiz uzunluğa göre kesiyoruz. Evet, yapıştırmaya başladık. Üst ve yan tarafları için oluşturduğumuz saçları tek tek kafasına yapıştırıyoruz. Daha sonra değişik boyutlarda koni şeklinde parçalar oluşturuyoruz. Bunları da Tsubasa'nın saç modeline uygun olacak şekilde kafasının arkasına yapıştırıyoruz. Bana sorarsanız Tsubasa'yı Tsubasa yapan şey onun saçı. Çok orijinal saçı var. Saçlarını tamamladıktan sonra figür benim için bitti. Açıkçası bu figürün en zor yeri saçıydı. Diğer yerleri beni bu kadar yormadı. Şimdi gövdesine, sırtına ve kollarına parçalar ekliyoruz. Ve bunları iyice oturtuyoruz. İnce bir parçayla figürümüzü sarıp formasının üst kısmının toplanan yerini yapıyoruz. Forma kolundaki fazla parçayı kesip izleri kaybediyoruz.
Tabi aynı işlemleri diğer koluna da uyguluyoruz. Şimdi de kaptanlık pazı bandını yapmaya başladık. Sınırlarını belli ettikten sonra fazla parçaları kesip oluşan izleri kaybediyoruz. Bunlar da kollarında oluşan kırışıklıklar. Belindeki kırışıklıkları da yaptıktan sonra hatları iyice yumuşatıyoruz. Forma yakası için boynunun çevresine parça ekliyoruz. Sonra da formasının dikiş izlerini belli ediyoruz. Şortunu oluşturmak için modelleme aletimizle ön ve arkasına kabaca şekil veriyoruz. Paçalarındaki fazla parçaları kesiyoruz. Şortunun lastiğini oluşturmak için bel çevresine ince bir parça ekliyoruz. Sonra da bunun üzerine bastırıp düzleştiriyoruz. Elimize aldığımız ince uçlu silikon fırçayla şort lastiğinin enine çizgilerini yapıyoruz. Daha sonra da dik silikon fırçayla şort lastiğinin dikine çizgilerini yapıyoruz. Forma yakasının alt kısmını kaybetmeyi unutmuşum. Siz buraları görmeyin. Şortundaki dikiş izlerini oluşturuyoruz. Şortunun kırışıklıklarını oluşturmak için her iki bacağının ön ve arka tarafına parçalar ekliyoruz. Sonra da hatları yumuşatıp kırışıklıkları tamamlıyoruz. Sağ kolunu düzelttikten sonra yumruğunu yapmaya başlıyoruz. Önceden eli hep farklı bir yerde çalışıp tamamladıktan sonra figüre monte ederdim. Bu sefer eli figürün üzerinde çalıştım. Son olarak da kesim izlerini kaybedince sol tarafa geçebiliriz. Figürün kolunu oluşturduktan sonra topu tuttuğu sol elini yapmaya başladım. Sol el de tamam. Şimdi futbol topunun etrafını polimer kille kaplıyoruz. İzleri kaybediyoruz. Sonra da futbol topunun yüzeyini oluşturuyoruz. Siyahlar beşgen, beyazlar altıgen. Şimdi figürümüzü tekrar fırınlayalım. Figürümüz fırından geldi. Şimdi her iki bacağını polimer kille kaplayalım. Oluşan izleri de modelleme aletimizle kaybedelim. Ayak bileklerine ve dizlerine şekil verelim. Çorap lastiklerini oluşturmak için her iki bacağının diz altına uzun parçalar ekleyip yapıştıralım. Şimdi spor ayakkabılarını oluşturmaya başladık. Dilini yapıştırdıktan sonra bağcık deliklerini deliyoruz. Bağcıklarını da oluşturup onları bir güzel bağlıyoruz. Ayak bileğinin çevresine parça ekleyip arka tarafındaki eklentiye şekil veriyoruz. Spor ayakkabısının sol tekini yaptıktan sonra ona baka baka sağ tekini de oluşturuyoruz. Gel hadi son kez fırına gidelim. Tsubasa Ozora fırından geldi. Hadi seni takımının renklerine boyayalım. İlk olarak fırçamı açık ten rengine batırdım.
Bu renkte Tsubasa'nın yüzünü boyadım. Kollarını boyadım. Tsubasa'nın efsane kartal vuruşunu ve Misaki ile attığı şutu asla unutamam. Bacaklarını boyadım. Bunlar bir hava topuna kalkardı, dakikalarca inmezlerdi. Ya abartmayayım, belki hava topunda geçen bir bölümleri bile vardır. Sonra fırçamı beyaz renge batırdım. Bu renkte Tsubasa'nın formasını boyadım. Eminim ki birçok çocuk Tsubasa'yı izledikten sonra önüne gelen ilk topa vurup camı çerçeveye indirmiştir. Şortunu boyadım. Çoraplarını boyadım. Maç sırasında bunlar topa öylesine sert vururlardı ki top hunharca yamulurdu. Futbol topunu boyadım. İki gözünü, dişlerini ve ayakkabısını boyadım. Fırçamı siyah renge batırdım. Bu renkte Tsubasa'nın saçlarını boyadım. Kaşlarını boyadım. Göz bebeklerini boyadım. Gözlerindeki parıltılar. Alt ve üst kirpikler. Ağzının içi. Futbol topundaki siyah yerler. Spor ayakkabılarını da maviye boyadım. Sonra elime kaligrafi kalemi aldım. Sizde yoksa eğer asetatlı kalem de kullanabilirsiniz. Göğsündeki yazıyı yazdım. Sonra elime açık mavi bir boya kalemi aldım. Bununla da çorabındaki çizgileri, formasındaki çizgileri, yakasındaki çizgiyi, şortundaki çizgileri ve sırtındaki 10 rakamını yazdım. Sonra da elime koyu mavi bir boya kalemi aldım. Bununla da Tsubasa'nın kaptanlık pazubandunu boyadım. Galiba bu beyaz çizgiler spor ayakkabının iç taraflarında da olsa daha güzel olacak. Son olarak da bağcıklarını belli ettik mi? Kaptan Tsubasa'mız hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Oley! 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 Yapmamı istediğiniz figürü yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Eğer Japoncam beni yanıltmıyorsa burada Nankatsu yazıyor. Beni Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. Tsubasa, saçların da senin gibi 10 numara. Gel topunu hava basayım. İnmiş biraz sanki. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tsubasa topa kayarak müdahale ediyor. Çok güzel bir voley. Harika bir rovaşata. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.